Merhaba arkadaşlar, ben Ümit Kirenci. Tasarım ve mühendislik konularını konuştuğum kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir canlı tasarım videosuyla karşınızdayım. Canlı tasarım serisinde arkadaşlar bildiğiniz üzere birkaç video var. Belki izlemişsinizdir. İzlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Sıfırdan itibaren bir konsepti beraber modelliyoruz. Yani burada yeri geliyor tasarımı konuşuyoruz, fonksiyonunu konuşuyoruz, imalat yöntemini konuşuyoruz. Bir konsept var önceden planladığım. Bunu tabii ben kesinlikle çizip modellemiyorum arkadaşlar. Burada beraber sıfırdan itibaren ne sorunlar yaşıyorsak beraber yaşıyoruz aslında. Ne planlıyorsam, ne düşünüyorsam modellerken hepsini burada beraber düşünüyoruz. Genelde çok uzun videolar oluyor zaten. Bitirmeden de kalkmıyorum. Bütün konsepti, tasarımı beraber inşa ettiğimiz bir seri. Ben tasarıma yeni başlayacak, tasarımda kendini geliştirecek, modellemede işte özellikle sıfırdan ürün tasarımında zorlanan arkadaşlarımız için faydalı olacağını düşündüğüm bir seri. Kendim de çok önemsiyorum. Çünkü tasarım anlamında kendini geliştirecek arkadaşlarımız için kritik bilgileri içeren, onlara tavsiyeler niteliğinde bu deneyimli olabilir, deneyimsiz olabilir. Biz sürekli kendini geliştirmeye açık insanlarız. Herkesin faydalanabileceğini düşündüğüm bir seri. Umarım faydalı olur. Bugün de çok özel bir konumuz var. Bakalım neler yapacağız. Bugünkü konumuz arkadaşlar mouse kullanımını destekleyecek bir parça tasarlayacağım. Geçtiğimiz günlerde bir ürün incelemesi çekmiştim ben. Dikey mouse tanıtımı yapmıştım. Bunu uzun süredir kullanıyorum ve çok memnunum. Dikey mouse kullanmayanlar için nasıl bir ürün ortaya çıkarabiliriz? Yani dikey mouse yoksa bileğini ergonomik pozisyonda veya biraz olsun yükseltmeye yarayacak bir parça modelleyebilir miyiz? Bunu ben öncedendir düşünüyorum aslında. Kendimde düz mouse kullandığım zaman nasıl bir şey olsaydı keşke diyorum ki bu mouse kullanımım daha rahat olsa, bilek ağrımı azaltsam. Çünkü bu dikey mouse'dan bir tane var. Ben evde kullanıyorum ama ofiste ne kullanacağım gibi mesela. Hani buna bir alternatif çözüm arıyorum. Oradan yola çıktı. Tabii burada şeyi de düşündüm ben. Bu biliyorsunuz YouTube'da çok fazla video var. Bu oyun oynayanlar saatlerce oyunlar oynuyorlar. Belki de oyun oynayanların da işine yarayabilecek bir parça olacak. Umarım beğenirsiniz. Bakalım nasıl olacak. Ben de şu an sadece kabaca konsepti düşündüm ama kesinlikle bir kere ayarlanabilir olması lazım. Yani şey düşünüyorum. Ayarlanabilir bir ürün olmalı. Tek bir parça değil de böyle kişiye özel ayarının olduğu bir parça olması lazım. Bakalım neler yapacağız. Şimdi modellemeye başlayalım. Göreceğiz. Evet, önce klasörü bir ekleyeyim. Şurada. Vallahi arkadaşlar çok uzun oluyor bu video serisi. Ben hep diyorum bu videoları başından sonuna kadar izleyenler hakikaten alnından öpüyorum diye. Çünkü baştan sona hiç kesmeden bu kaydı yapıyorum. Bu sefer ne olacak bakalım. Mouse adını bir isim vermem lazım. Gamerpad demek istiyorum aslında ama çünkü biraz oyunculara özel düşünüyorum. Mesela oyunculara özel bir şey yapmam lazım diye öyle planlamıştım. Gamer mouse destek. Gamer mouse buna isim vermem lazım. Gamer mouse pad diyeceğim ama değil ya. Gamer mouse pad değil. Bu seri böyle işte arkadaşlar, yani sıfırdan itibaren burada her şeyi beraber düşünüyoruz. Nasıl bir isim verirdim ki ben ona? Mouse kullanımını destekleyen bir şey aslında. Kuyruk diye isim geliyor biliyor musunuz? Mouse kuyruğu. Mouse kuyruğu diyeceğim. Kuyruk çünkü o. Yani böyle kuyruk gibi arkada duracak arkasında. Mouse tail yazayım. Tamam. Evet. Şimdi bir montaj dosyası açayım. Modellemeleri Catya'da yapıyorum arkadaşlar. Bu Katya pratiği de olmuş oluyor aslında. Katya ile modelleme yapacak arkadaşlar için de. Ben buna
Gamer Mouse Tail dedim. Ya buna tail demeyeyim de kuyruk diyeyim. Tam montaj. Zaten ilk montajımda da her zaman budur. Tam montaj. Şimdi şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Bu düz mouse kullanımında şöyle göstereyim. Bileğin mouse'la aynı doğrultuda olması gerekiyor. Bu aşağıda kaldığı zaman veya bir şekilde şu şekilde oturttuğunuz zaman şöyle burası eziliyor. Ezildiği zaman da sinirlere baskı yapıyor, ağrı oluyor vesaire vesaire. Bu rahatsızlıkları biliyorsunuzdur. Zaten mouse kullanan arkadaşlarım bunu bilmesi gerekiyor. Bilmiyorsanız araştırın mouse rahatsızlıklarını. Benim amacım şey olacak. Bu mouse'u düz mouse'u çünkü yapabileceğiniz başka bir şey yok. Bileği yükselten bir parça yapacağım ve bu buraya oturacak bu parça. Oturduğu parça rahat bir şekilde mouse kullanırken ona engel olmadan bileğini yükseltmeli ve ayarlanabilir olmalı. Planladığım şey bu. Evet, bileğine oturacak, onu rahatsız etmeyecek, rahat bir şekilde gezdirebilecek. Mouse'un arkasında yer alacak. Şimdi bir kere önce bir eline oturttuğu şeyi modelleyeyim ben. Bir görelim. Eline oturtacağı şeyi. Hemen yeni parça dedim. GMT, GMK üst tabla. Burada şunları bir kaydedelim. Şunu da ben tail'ı değiştireyim ya. Kuyruk olacak abi. Mouse kuyruğu. Tamam. Okey dedik. Şimdi şu parçanın içine gireyim. Üstten bir tam tanımlı skeç açalım. Şimdi şöyle bir yatay eksen çizeyim. Bir ölçümü ortaya çıkarayım kabaca. Şimdi ben kendi bileğimden referans alacağım. Burada. 60 milimetrelik bir bilek oturma mesafesine ihtiyacım var benim. Şu bir. Şunu da. Bu arada kendimi biraz küçülteyim ben ya. Farkında değilim. Küçültecektim onu. Tamam. Böyle iyi oldu. Engel olmaz umarım. Tamam. 60 milimetre sadece bileğimin oturacağı kısım olsa ben buna bir 85 milimetre ile bir başlayayım. Yani bir cep telefonu kadar da uzun olmasın yani 100 milimetre. 100 milimetre büyük olur mu acaba? Ya bileğin tamamı oturmayacak zaten de düşünürsek. Ben buna bir 85 milimetre diyeyim. Bir başlayalım. Şöyle nasıl bir şey çizebilirim? Hep CAD modelleme programları eğitiminde şey derler. Ya şu mirror'ı kullanın. Mirror komutunu kullanın vesaire. Bu işçiliği azaltmak için tasarımda biliyorsunuz ne kadar az tıklarsanız o kadar iyi. Peki şey ne kadar olacak? Ben buna bir 50 mm ile başlamak istiyorum. Ben buna 25 dedim. Kabaca bir şekli ortaya çıkarmak istiyorum da şu an hiçbir fikrim yok ne modelleyeceğimle alakalı. Bir çeşit yastık olacak arkadaşlar. Aslında gamer mouse yastığı. Mouse yastığı demek iyiymiş ha.
Biz bunu mouse yastığı diyelim. Tamam. Gamerlar nasıl şeyleri severler? Böyle biraz agresif, keskin hatları olan bir şey de olabilir. Bunu sonra şeyde yapabiliriz ya. Yani şimdilik şöyle bir ilerleyeyim ben. Çünkü şeyi bir ortaya çıkarmam lazım benim. Hop. Önce bir sistemin mekanizmayı ortaya çıkarmam lazım. Şöyle bir iki şey çizeyim de. Neler yapabiliriz? Şuraya şey vermek istedim. Düz değil de. Şunu konstrüksiyon yapayım. Şunu da açtım. Biraz böyle Batman'i şeyine benzedi. Simgesine. Tamam, bu fena değil. Evet. Katlede arkadaşlar ben hacimle modelleme yapıyorum. Yani ekleme çıkarma usulüyle tasarım yapıyorum. Bununla ilgili de belki bir video çekerim. Hani hacimle modelleme nasıl oluyor? Bir konuşuruz. Tamam, 6 mm ile başladım. Şimdi bileğin oturacağı yeri dümdüz yapmayalım. Şöyle bir onu bir keselim. Şöyle. Bir bileğin oturacağı yer yapacağım. Oval olsun yani, dümdüz olmasın. Simetri yaptım. Şunun üst yüzeyinden 2 mm aşağı inelim. Şurayı da şöyle açayım biraz. Çok fazla da oyuk olursa eli içine gömülür diye çekiniyorum. Biraz da tabii deneyimledikten sonra anlayacağız yani, hani tek seferde doğru bir tasarım ortaya çıkarmam çok zor. Çünkü hiçbir planım yok. Düşünüyorum sadece şöyle bir şey olsun. Onun üzerine gidiyoruz. Ölçüleri de tahmini veriyorum. Sonuçta benim burada bir kabaca ölçüm var, hacmim var. Şimdi ben yeni bir body ekledim. Şu skeci de geometrik setin içine taşıyayım. Şimdi şuna isim verelim. Şu WhatsApp'ı kapatayım. Bizimkiler yazıyor. Üst tabla profil. Şuna da bilek oturtma diyeyim. Arkadaşlar skece isim vermek çok önemli. Asla öyle pede, body'ye, ya hadi pedler neyse de skece, hacmi, o body'ye isim vermeden geçmeyin. Bu çok önemli. Bilek oturtma. Şimdi yeni bir body'nin içinde şurayı bir ortaya çıkarayım. Şimdi ben şey yapacağım. Bunu bundan çıkaracağım. Hacim modelleme böyle bir şey. Ekleme çıkarma şeklinde gidiyor. Skece verdiğim ismi de ben her zaman hacme veririm. Ki unutmayın. Bu sayede tek bir isim vermiş oluyorum. Şimdi bunu buna ekledim. Bundan da çıkardım. Bilek oturma bölgesi çıktı kabaca.
sonra buna biraz radyus falan veririz zaten. Hani bir güzelleştiririz de. Şöyle kendimi de ekranı ortalayayım. Bir şey yapmayayım. Kendimi de göremiyorum. 2 yıl önce monitörden çalışıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu üst tablo dediğim kısmı oldu. Yani daha çok mouse kullananın bileğine oturttuğu kısım burası. Bunun altına asıl bir alt tablo çizeceğim. Yani ayarlı olsun istiyorum ya. Ayrılacak bu iki parça birbirinden. Üst kısmını yaptık gibi kabaca. Bir de bunun ayar mekanizmasını yapacağız asıl. O şey. Hemen şunu bir alt parçasını ekleyeyim de hızlıca. Tasarım olarak aynısı olacak zaten. Insert body montaj olsun. Orijin kısmı. Buna da şey demiştik ya, yastık olacak dedim. Ben bunu GMY olarak değiştireyim. Şunu da GMY yapayım. Yastık. Alt tabloyu da kaydedelim. Tamam. Tamam. Şimdi kolaylık olması açısından şöyle bir şey yapacağım. Bunu paylaşacağım arkadaşlar. Diğer body'nin diğer parçanın içine gömeceğim bunu. Tamam, bakın aynı parça buraya geldi. Ama bunun ben simetriğini alacağım. Pardon. Rotation'ı seçmişiz. Simetriğini alacağım. Bu düzleme göre. Bakın parça olduğu gibi ters çevirdi. Şimdi burada işin kolaylığı şu. Bakın şimdi montajı açtığım zaman ben bu parçada ne değişiklik yaparsam artık diğerine de gidecek. Mesela ben bunu 100 yapayım. Tamam dedim. Bakın arkadaki alttaki de update istiyor. Parçayı güncellediğim zaman alttaki de ona benzeyecek. Bunu Katya'nın bir özelliği bu. O detaya girmeyeceğim. Merak ediyorsunuz, yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben onu sizin için çekerim. Katya eğitim videosu var YouTube'da. Hani programla alakalı çok fazla bir şey konuşmuyorum. Biz tasarıma odaklanıyoruz yani burada. Ben şunları da bir boyayayım da bir görelim. Aslında şöyle üstü ben süt kahve yapayım. Alttakini de şöyle yapacağım. Bunu buna ekleyeyim. Bunu da şöyle mavi yapayım. Tamam. Şimdi biz bunu nasıl ayarlanabilir yapacağız? Bunları birbirinden ayırmamız lazım. Nasıl bir şey yapacağız? Şimdi ben şunu biraz radyus atmak istiyorum ya. Acayip böyle şey geldi. Şöyle çok çiğ geldi tasarım bana. Bu arada ben radyusları genelde kapatırım ama burada modellemede gözükmesi için şöyle şey yapacağım biraz. Şuralarda bir tatlı radyus kıralım. Bir 10'la başlayalım.
Biraz keskin olsun istiyorum. O kadar şey değil. Hı. Şuralara belki şey yapabiliriz. Çok fazla şey olsun istemiyorum. Bakın update edeceğim ben. Alttaki parça aynısı oldu. Görüyor musunuz? Tamam. Ya bu şimdi nasıl bir ayar mekanizması yapabiliriz? Ve çevirmeli. Çevirmeli olabilir. Normalde hani böyle kademeli bir şey koyabiliriz içine. Tabii ben şimdi alt parçayı böyle simetrik yaptım ama başımıza bela olabilir. Ben bunu yaptığım her şey çünkü alttakinde otomatikman olduğu için özel bir şey yapmakta zorlanacağım. Artık bakalım. Göreceğiz. Şuraya tekerlek gibi bir şey koyabiliriz yani şuraya. Aslında ortaya da koyabilirmişiz. Tam şuraya ortaya koysam bunu çevirdiği zaman yükselse alçalsa mesela. Bu da güzel olmuş ya. Şuradan çevirsin. Aynen. Şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Şurada bir parça çizeceğim ben içine bunun. Bu parçayı çevirdiğim zaman üst parça yükselecek aslında. Olay bu. Fena olmaz. Çok güzel olur. Burada işte şimdi bunun içini şöyle bir yarmamız lazım yani. Burayı böyle bir yaracağız. Bunun içine bir parça çizeceğiz. Bir tekerlek mekanizması. Bu üst parçayı yükselteceğiz. Bunda. Dur bakayım. Valla değişik bir şey olabilir. Hoşuma gitti. Şimdi bir ilerleyelim bakalım o yönde. Şöyle X'den bakayım. Şu parçayı bir gizleyeyim. Buraya bir şu düzleme bir skeç açalım. Şöyle bir boşluk açacağım buraya. Biraz büyük bir tekerlek olsun. Yani çok küçük bir şey çevirmesen o rahat, kolay, hızlı, rahat çevirsin. 30-40 milimetre yapayım. Çapı 40 milimetre olan. Çapı 40 olacaksa benim burayı 45 yapmam lazım ki rahat dönsün. Şu radyüslere gelmesek mi ama. Neyse onu belki şuradan değiştiririz. Ya da bir 40 ile başlayalım. Tekerleğe 35-36 yaparız. Tekrar X'ten bakayım. Tekerleğin buraya ne demişiz biz? 2, 3. Tamam bir 2,5 milimetre ile başlayalım. Şunu da tam tanımını yapalım. Şimdi bir tane body ekliyorum. Orayı çıkaracağım. Şu parçaya olduğu gibi patlatacağım. Diğer tarafa da bir 15 milimetre gideyim şimdilik. Tamam. Buna da ne diyelim? Teker boşaltma. Bir kaydı kontrol edeyim ya bu arada. Tamam. Kayıt devam ediyor. Bunu şöyle çıkarayım ben. Şimdi bakın. Şuraya bir parça çizeceğim ben şimdi.
bir tekerlek koyacağım buraya. O tekerleği çevirdiğim zaman bu yükselecek. Şu an planım o. Peki onu nasıl yapacağız? Yani böyle o vidalı bir şey olacak. Oraya bir cıvata, somun bir şeyler yapmamız lazım. Yani hani somunu yürüteyim cıvatanın üstünde ya da bir vida, bir düzenek yapmam lazım. Bakın. Alt parçada kendiliğinden zaten oluştu. Şöyle bir boşluk olacak orada. Şimdi ben şu tekerleği de bir çizeyim de bir görelim onu. Arkadaşlar bazen böyle fazla detaya girmeden ilerlemeniz, böyle konsepti ortaya çıkacak adımları atmanız gerekiyor. Ki daha iyi düşünesiniz. Size o çünkü yeni şeyler görmenizi sağlıyor. Her şeyi bir seferde düşünmek mümkün değil. Biz zaten tasarımda hatayı kontrol ederiz arkadaşlar. Bu kalıpta da böyledir. Sen orayı hatalı geleceğini bilirsin. O ölçüyü hiçbir zaman tek seferde tutturamayacağını bilirsin. Kalıpta genelde talaş almaya yönelik pay bırakılıp, yani burası zaten nasıl diyeyim size, 10 mm gelmesini istediğiniz bir yeri kalıpta siz orayı tabi burada erkek dişi kavramları var. Bu neresinden hangi açıdan baktığınıza bağlı olarak değişiyor ama siz bilerek orayı küçük getirirsiniz ki sonra kalıptan talaş alarak gerçek ölçüye yaklaştırırsınız. Tasarımda da böyledir. Önce hatalı olabileceğini beklediğiniz şeyi siz bunu öngörüp tasarımda bunun önlemini almanız gerekir. Bunun için de hızlıca tasarımı, konsepti ilerletip neler olacağını, çalışma anında neler yaşayabileceğinizi düşünüp planlamanız gerekiyor. Ben de bir tekeri koyayım diyorum, yani şu tekeri bir ortaya koyayım da bu mekanizmayı nasıl hareket ettireceğiz? Asıl mevzu orada. No dedim. Gamer mouse yastık tire tekerlek. Şimdi tabi tek bir orijinden çizdiğiniz zaman da hepsi çakışıyor. Çok iyi oluyor. Ben şunları bir gizleyeyim. Şuraya bir skeç açayım. Sahil kuralı gereği. Şimdi üst tablayı açarsam tam bunun ortasına koyarsam buradan çıkabilir. Biraz böyle aşağıda kaçık durması lazım tekerleğin. Seviye tekerleğinin. Evet. Tam ortasına durursak diğer taraftan çıkar. Ben onu istemiyorum. Biraz aşağıda dursun. Şöyle 6 mm ile ve 5 mm ile bir başlayalım. Çapı da yeterli gibi şu an. Güzel göründü bana. 36, bakın 40 yapmıştık. 36 çaplı bir şey. Tekerlek seviye. Şimdi buna yine bir body ekledim. Şöyle mirror content yapıp biz orayı 5 yapmıştık galiba. 4.8 yapayım. Ne yazdım ben ya? Ha tabii mirror yaptığımız için yarısını planlayacağız. Biz orayı 2.5 mu yapmıştık? 5 yapar bu. 2.3 yapayım. Bir çalışma boşluğu da koymamız gerekiyor. Aynen. Tamam. Şöyle bir şey dönecek orada. Tamam, güzel. Şimdi buna biraz şey katalım, böyle çok kel göründü. Bunu da bir kaydedeyim. Kayıt çok önemli. Hepinizin başına gelmiştir. Dosya patlatmayan yoktur herhalde tasarımda. Ya, bizim hoca elektriği keserdi ya sınavda. Ben size kaydedin dedim. Abi çok fena ya. Bu hocalar var ya. Öğrenciye öğreteceğiz diye neler yapıyor. Ama biliyorsunuz olay gerçek hayatta patlamamak. Hocanın yaptığı doğru yani. O bizi eğitiyor aslında. Şimdi şunun tam merkezine bir skeç atacağım.
Z'den baktığımda sağ el kuralı yapıyoruz. Horizontal, vertical, Z bize bakıyor. Okey dedik. Şuna böyle bir şey ekleyelim ya. Şuraları böyle biraz oyayım. Böyle bir tırnaklı bir yapı yapalım yani. Ya da şunları böyle ekleyeyim. İkisinden biri. Şuna 3 diyeyim. Şuraya da buna ölçü vermeyelim. Çünkü ben bu çapı değiştirirsem bu sefer onu da gidip düzeltmem lazım. Ben şununla ilişkilendireyim ki projeksiyon aldım o çapı. Aslında şöyle projeksiyon almama gerek yok. Şu skeçten tutup şunun merkezine bir ölçü vereyim. Biraz içeride kalsın. 0.5. Şimdi bunları yine body'ye ekliyoruz. Şuna bir isim vereyim. Seviye tekerlek gövde dedim. Şu tekerleği buna ekledim. Bunu da bir boyayalım. Yeşil görelim şöyle. Şuna da tırnak diyeyim. Çünkü böyle kolay çevirmesi için yapıyorum bunu. Şu body'nin içinde çalışacak şekilde buna bir pad yapalım ve up to plane geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu bir circular paternle referans eleman bu. Total. Ben arttıracağım, o dağıtacak arkadaşlar. Şöyle 20 yazalım. 24 yazalım. %26 yazalım. Bir de bunları radyus atacağız ha. Neyse. Şimdi bunu buna ekledim. Bakın geldi. Hemen şuna bir radyus atayım. Burayı hızlandıracağım. Umarım, ama yok, aslında hızlandırmamalıyım. Yani canlı tasarımın olayı budur. Evet arkadaşlar, buraları tek tek tıklayacağız yani. Siz de bu arada şey düşünün. Acaba bu çizgiyi seçmeden burada radyus yaratacak bir çözüm yapabilir miydim? Bir onu düşünün. Hani bu çizgileri seçmek zorunda mıyım? Yoksa nasıl bir skeçle veya nasıl bir hacim eklemeyle radyussuz bir tasarım ortaya çıkarabilirim? Yani bunu düşünebilirsiniz bu arada. Ben şu an böyle yapıyorum. Şurada User Selection'da şey var. Sadece kenar yakala diye bir seçenek var. Bunu seçersem. Şimdi mesela SolidWorks'ta şey var. Radyusu sen seçerken tanıyor parçayı. Şey yapıyor. Otomatikman seçiyor. Harika bir özellik. Katya V6'da vardır belki ama V5 tabii biz kullanıyoruz. V5'te yok. Seçeceksin. Bilen varsa da yorumlara yazsın lütfen. Ben öğreneyim yani. Ben bilmiyorum. Tamam. Seçtim. Tabii 5 çok saçma oldu. 5 çok büyük oldu. 1 milimetre ile başladık. Şöyle radyuslarımızı attık. Tekerleğimiz de ortaya çıktı. Şunu da kapattım. Şöyle bir CTRL S yapalım. Şunu kapattım ve bakın tam tekerlek geldi. Şöyle bir file save all diyeyim. Alt parçamızı da çağıralım. Şöyle bir şey. Bunu çevireceğim. Ben bu üst parçayı alttan ayıracağım aslında. Üstte de bileğe oturtuyorum zaten. Gayet güzel. 10 numara.
Güzel bir şey olacak bence. Bir de bunu oyuncu arkadaşlara vereceğim. Böyle bir tane oyuncu arkadaşımız var. Aynı zamanda çok sıkı bir takipçimiz. Sevgili Yuşa. Bakalım bunu deneyimleyecek. Bize yorumlarını paylaşır. Objektif olacaksın Yuşa. Gerekiyorsa yapıştır yani. Abi olmamış, kötü olmuş. İstediğin gibi eleştirebilirsin. Özür dilerim. Öksürdüm. Nasıl bir ses yaptı bilmiyorum. Şimdi bunu nasıl yükselttireceğiz? Bir de bu yükselirken bunlar açılacak ya. Yani lambur lumbur oynamaması lazım bunun. Ne yapacağız? Kılavuzlayacağız bunları o zaman birbirine. Yani bunu yükseltirken yükseldiği zaman alttaki parça ilişkisini de tamamen kesmememiz gerekiyor. Yani onu bir şey tutmalı orada. Yoksa yükseldi, ayrıldı, kendi başına da dönebilir. Saçmalayabilir, dengesi de bozulabilir. Bir hızlıca onları ekleyelim hazır aklımıza gelmişken. Ne yapabiliriz? Bundan buna pim ilişkisi yaparız. Yani buraya bir pim ekleriz. Buraya da delik açarız. Şöyle alt parçayı bir gizleyeyim. Buraya geldim. Tabii şimdi burada şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Ben buna yaptığım her şeyi altta göreceğim için sıkıntı olacak o. Şöyle bir şey yapabilirim. Burada bunu bir başka body'ye ekleyip artık bunda bir değişiklik yapmayacağım. Yani bu alt parçayla simetrik oldu. Üst tabla tam diyeyim. Gövde diyeyim. Ben genelde böyle son şeylere gövde diyorum. Bunu buna ekledim. Bakın. Şimdi ben yapacağım çıkarma işlemini bundan yapacağım. Şundan değil. Bundan yapsaydım alttakine gidecekti. Ama şu an eğer doğru tahmin ediyorsam burada yaptığım herhangi bir işlem alttakine yansımayacak. Çünkü ben bunu paylaştım. Bunu değil. Şimdi geliyorum. Yeni bir body ekliyorum. Pimleri oluşturacak. Pardon. Neyse şöyle bir ekleyeyim. Şunun yönünü değiştirmem lazım. Alttan bakmam lazım benim bu skece. Şuraya ekledim. Şunları da kılavuz pimi dedim. Change Sketch Support'tan şu yatayın yönünü değiştirdiğimde bana artık parça alttan bakacaktır. Mirror yapalım. Geldim. Çapı büyük olsun istiyorum. Mümkün olduğunca büyük olsun. Bu önemli değil. Ne kadar büyük olursa o kadar sağlam bir rigid olur diye düşünüyorum. Normalde ben buraya 6 mm yapsam bile yeterli ama ben büyük yapacağım. Büyük yapma sebebim de mümkün olduğunca temas yüzeyini arttırmak aslında. İnanın çap altı yapsam da onu doğru çalıştırdığım sürece bir sıkıntı olmaz. Ben yazıcıda daha net çıksın, o pimler daha nasıl diyeyim, figürler daha belirgin ve net çıksın diye büyük yapıyorum. Tamam. Şimdi pad yaptım. Şöyle bir 4 mm yapayım bunu. Pimledim. Buna bakın ekledim. Şimdi bakacağız. Pardon. Bir şey yanlış yaptım ya. Bu pad bunun içinde olmalı. Tamam. Şimdi bu buna eklendi. Siz renkleri
Ben bunu tekrar süt kahve yapayım. Şunu da otomatik yapayım. Şimdi bakın bu buna eklendi ve ben alt parçayı açtığımda şey görmeyeceğim. Bakın update istemiyor zaten. Farkındaysanız. Burada pim görmeyeceğim. Hazır mıyız? Evet. Çok net bir şekilde. Tamam. Şimdi ben buna da aynı mantıkla alt parçaya da bakın onu da şöyle yapacağız. Üst parçada olduğu gibi ben bu pimleri kullanabilirim aslında. Yani şu pimi nasıl o gövdeyi çağırıp paylaşıp simetriğini almıştım. Sonuçta o neredeyse, oradaki pim neredeyse alttaki parçada da orada olması lazım. Bunu paylaşacağım publish komutuyla. Ve bunu kopyalayacağım. Alt parçayı yeni pencerede açıp bu yeni pencerede açma oluyor önemli arkadaşlar. Bunu ayrıca belki konuşuruz ama pardon. Bakın. Pimler buraya direkt geldi, görüyor musunuz? Şimdi aynı mantıkla ben buna bir isim vereyim hemen. Alt tabla gövde. Bunu önce bir alt tablayı bir diğer hacme ekleyip pimi de buradan çıkarırsam bakın. Tamam. Gayet güzel. Şimdi burada da şu parça boyama işini, bunu boyamayacağım. Şunu boyayacağım. Mavi. Tamam, gayet güzel. Şimdi burada şey yapacağız. Burada çaplar aynı oldu arkadaşlar. Gerçekte yani mesela nominal şartlarda, mükemmel şartlarda çapı aynı olan delik ve pimi birbirine takamazsınız arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Hiçbir zaman takamazsınız. Bakın nominal koşulda diyorum, gerçekte demiyorum. İdeal koşulda yani ezilmeyen bir malzeme düşünün. Mesela kristal. Değil mi? En sert şeylerden biri. Elmas pardon. Çapı 10 mm, 10.0000 sonsuz sıfır çapında bir pim. Çapı 10 sonsuz sıfır çapında bir elmas. Bunları birbirine takamazsınız arkadaşlar. Çünkü bunlar aynı ölçüde. Birbirine takabilmeniz için ya deforme olmaları lazım ya da ölçüsel fark olması lazım. Biz burada da aynı çapta iki delik deldiğimiz için normalde birbirine takamayacağız. Ama bunu deforme ederek değil de çalışma boşluğu vererek, yani buna biz geçme toleransı diyoruz gerçekte. Bir geçme toleransı vereceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Ben normalde aslında 10 mm çapında bir pim yaptığım zaman bu yazıcıdan daha küçük çıkacak. 9.9, 9.8 çıkacak. Ben aslında bunu 10 kalacak şekilde yerinde tutsam mekanizma çalışacak. Çünkü 10'da 1, 10'da 2'lik bir boşluğu olacak. Ben bunu çok fazla boşluk olsun istemiyorum. Biraz sıkı olsun istiyorum ki oynamasın, lambur lumbur bir etki yapmasın. Buraya sadece 0.1'lik bir çap büyütme uygulayacağım. Onu da thickness'la yapacağım. Buraya pim çalışma boşluğu dedim. Bu pimin rahat çalışabilmesi için bir boşluk bıraktım aslında. Bunu da yine parçayı ürettikten sonra göreceğiz. Ben tabi yazıcıdan daha önce deneyimim olduğu için aşağı yukarı kaç çıkacağını kestirebiliyorum ölçüyü. Bunu da kalibre bir yazıcıda siz de şey yapabilirsiniz, yani kestirebilirsiniz. Şimdi montaja geri dönüyorum. Bu arada kayıt neredeyse 45 dakika olmuş. Buraya kadar soluksuz izleyenleri tebrik ediyorum. Kardeşlerim, ileride iyi bir tasarımcı olacaksınız. Ondan yana hiç şüphem yok. Buraya kadar soluksuz izleyenler lütfen aşağı bir yorum bıraksın. Kim olduğumuzu bilelim, bir görelim. Tamam. Şimdi bir kesit alayım. Şunu bir mekanizmayı bir görelim. Şurada bakın. Pimlerin çalışma boşluğu var.
Burada bir çalışma boşluğu daha eksik arkadaşlar. O da şu, bakın. Oturma temas düzeyi 0'a 0. Bu da gerçekte mümkün değil. Yani o oraya değmemeli. Değerse veya yukarıda gelirse arası açık kalır. Ben o yüzden bunu garanti altına almak için bu pimin de yüksekliğine bir şey vereceğim. Thickness vereceğim. Yani oraya bir çalışma boşluğu mesafesi bırakacağım ki her zaman oturduğuna emin olayım. Bu hatayı kontrol etmek dediğim şey vardı ya az önce. Ben bildiğim bir hatayı kontrol etmek ve işi garanti almak için tasarımda önlem alıyorum. Ne yapıyorum? Deliği biraz daha derin veya pimi biraz daha kısa yapıyorum. Burada boşlukları mavi parçaya, alt parçaya verdiğim için yine şey yapacağım. Burada kullanacağım onu. Buraya da yine bir işte 0.5 milimetrelik eksi tabi. 5 yazmışım ya. Bunu da pim oturma boşluğu diyorum. Tamam. Şimdi artık her şekilde eminim. Pim hiçbir zaman oraya değmeyecek alta ve kenarlarına değmeyecek. Boşluklu bir şekilde rahat bir şekilde inip çıkacak. Evet, şimdi korkulu yer yani. Gelmiyorum oraya farkındaysanız yani bir türlü o mekanizmayı nasıl indireceğiz, kaldıracağız. Şimdi bir kere civata somun kullanacağız. O kesin. Civata somun kullanacağız. Biraz şurası ince oldu ama yani o nasıl bir sıkıntı yapacak? Belki şu parçayı biraz inceltip orayı kalınlaştırabilirim. Çünkü benim burada kullanacağım somun zaten somunun bir kalınlığı var. Şöyle bir şey yapabilirim. Ama çok kısa oldu burası ya. Ben bunun içine civata koyacağım. O zaman civata böyle küçük bir civata kullanacağım. Yani böyle metrik 3, metrik 4, yani metrik 6 gibi bir şey kullanmamam lazım. Ondan zaten civatasının kafası 4-5 mm kalınlığında. Ben burada sanki böyle metrik 3, metrik 4 o tip civatalar kullanmam lazım. Bende var biraz onlardan. Bir surface ölçü alalım. Şuradan şuraya. 6.3 mm bakın yani. Bayağı küçük bir ölçü. Yani şu kadar bir şey. Biraz da stroke olması lazım yani. Çünkü şöyle bir 4-5 mm ayrılsın o oradan. Benim şunu biraz inceltmem lazım yani. Biraz yer kazanmam lazım. Bu parçayı ben kaç yapmıştım? 4.6'ya. Ben buraları tekerlek boşaltmayı bir açalım. Ben burayı bir 2 mm yapacağım. Hop. Yanlış yere ölçülendirdim. Şurayı 2 yapacağım. Biraz daha aşağı alayım. Bunu da pardon. 1.8 yaptım. İncelttim buraya. Tamam. Ama şimdi yine yeterince güzel olmadı ya. Yani yer yok. Şimdi şöyle düşünün. Ben o civatayı çevireceğim ama o civata içeride de yol alacak. Yani somun yükselecek, somun alçalacak ama o civata sabit, onun yüksekliği. Bunu önlemek için ne yapabilirim? Şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi burada eli olacağı için
kişinin aslında ele gelsin istemiyorum. O yüzden buradan bir şey çıksın istemiyorum ama alttan çıkabilir yani. Altta herhangi bir sıkıntı yok. Yani şöyle bir şey yapabiliriz sanki. Ben somunu buraya koyarım. Somunu. Somunu bu parçanın içine gömerim. Şuraya. Buraya da civatayı takarım. Şimdi ne olur? Ben bunu gevşettikçe veya sıktıkça bu parça buna üstten iter veya aşağı doğru serbest iner. Aynen. O daha mantıklı oldu bana sanki. Buraya somunu gömeceğim. Bunun içine de civatasını takacağım. Bu ben çevirdikçe bu parçayı yukarı doğru kaldıracak. Peki. O zaman ben buna da bir pim ekleyip buraya da boşaltma yapmam lazım ki bunu da hep merkezinde tutayım. Aynen. Bu da yani bu da içeride gezen, şu an bunu tutan bir şey yok. Yani datada bu böyle duruyor ama evet, onu eklemeliyiz. Şimdi kaç milimetre oldu acaba bu arada parçamız? 12 milimetre. Güzel, aslında ince, yani çok şey değil. Tamam, şimdi önce bir şu parçayla şunu bir ilişkilendirelim. Bununla bunu ilişkilendirelim. Nasıl yaparız? Bir şey yapalım ya, bir saniye. Şunu gizledim. Bunu da gizledim. Şimdi bu parçaya ben bir kere şey ekleyeceğim. Bir şöyle body ekleyeyim ya. Bir kere bir pim ekleyeceğim. Yani yapacağım ilk şey o. Üstten bakacağım. Ve bunun şurada benim bir çapım var. Merkezine, yani şununla bu konsantrik olacak. Bunun çapına da şöyle 6 milimetre diyeyim. Ve buna şöyle aynen 2-3 milimetre bir şey yapacağım. 2 milimetre yapayım. O onu ağızlasın yani. Şimdi ben buna tekerlek kılavuz pimi diyeyim. Bu parçayı yerinde tutsun. Bunu bir paylaşayım. Diğerinden çıkaracağım bunu. Şunu bu hacme bunu ekliyorum. Şunu kopyala dedim. Bunu gizledim. Üst tabloyu yeni pencerede açtım. Paste Special Link ile yapıştır dedim. Ve buraya gelmiş olması lazım. Aynen geldi. Ve diyeceğim ki bunu buradan çıkar. Güzel. Çıkardı. Şimdi şurada ne kadar yer kaldı acaba? Yani orada yer kalsın ki yazıcı orayı patlatmasın bile. O 0.2. Çok ince kaldı. Benim bunu biraz şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Yükselttiğini şöyle bir çoklu pencereyi açayım. Tekerleği de yeni pencereden açayım. Şöyle. Bunun pedini 2 değil de 1.5 yapayım. 0.2'nin katları olsun ki bu katman kalınlığı çünkü şey.
Tamam. Şimdi az önceki uygulamada olduğu gibi buna bir de çalışma boşluğu eklemem lazım benim. Bunu çıkardıktan sonra çift tıkladım, aktif oldum. Şuraya yine 0.1'lik eksi 0.1'lik bir büyütme yaptım. Şimdi tekerleği buraya oturttum. O tamam. Şöyle bir montajımızı açalım. Tamam. Şimdi asıl mevzu şey. Buraya bu şeyi ekleyeceğiz. Bunu cıvata ekleyip şimdi ben bunu artık şey yapabilirim ama bu kafa yüksekliği önemli ya. Ben bir arkadaşlar şeye bakayım. 3.6 mm. Bendeki bir cıvataları ölçeyim 2 dakika. Siz bir bekleyin. Ben şu cıvatalara bir bakayım. Aslında tam aradığım cıvatayı bulamadım ama en azından sorunu anlatabilmek için buraya getirdim. Gerekiyorsa ben ölçüleri güncellerim yani üretmeden. Bahsettiğim şey şu arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşayım. Ben bu tekerleğe cıvata koyacağım ya şuna. Bunun bir kalınlığı var. 3.6 mm ama benim burada kullanacağım cıvatanın da bir kafa yüksekliği var. Bu mesela 5 mm yani bunu kullanamam. Bu kaçmış? Metrik 5 bir cıvata yani ben metrik 5'i oraya takamam. Şurada bir tane bu metrik 4'tü galiba bakayım. Aynen burada bir metrik 4 var bakın. Bunun da şapka yüksekliği 3 mm. Bak bunu mesela kullanabilirim. Bunu onun içine yerleştirip bir şekilde yapıştırıp tabi bu uzun ama bunu keserim. Ben o parçayı çevirdikçe bunun somunun alttaki parçaya koyacağım. Mavi parçaya. Çevirdikçe yükselmeye başlayacak ve kahverengi parça yukarıya doğru itmeye başlayacak. Yükseklik ayarı yapmış olacağım. Şu ana kadar her şey güzel aslında. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam ya biz böyle gidelim. Bende bunun şey cıvataları vardı çünkü yani. Annem arıyor. Hemen bir cevap verip geliyorum. Tamam. Geldik. Şimdi şeyi buldum. Bir tane somun buldum az önce. Bu metrik 4 somun. Mavi parçanın içine gömeceğiz ve onun kalınlığına bakıyorum. Bu da 3 mm. Güzel. Bir tane de allem başlı cıvata buldum. Bu da metrik 4. Bunun şapkası 4 mm kalınlığında işte. Yani o yeşil parçanın içine gömebilir miyim bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Şimdi onu bu cıvatayı içine modelleriz. Buluruz internetten. İçine koyarız. Hatta ben direkt bunu kullanayım zaten. Bunun toplam boyu 20 mm. Bu yeterli olur gibi geliyor bana. Şöyle de somunu yerleştireyim. Yani ben şurada görüyorsunuz ben diğer parçayı çevirdikçe çok zor gözüküyor ama yükselip alçalacak. Konseptimiz bu. Tamam, güzel. Şimdi devam edelim. Metrik 4 cıvata kullanacağız. Daha büyüğünü kullanamıyoruz. Tamam. Şimdi parçayı kılavuzladık. Aslında şey yapabilirim. Orada bir kılavuz pimi var ya. Bunun çapını büyük yaparım ben. Bunun alttan deleceğim, cıvatayı oturtacağım şey bunun içine geçiririm. Bunu ben kaç yaptım? Bakın çapı 6'ymış. Benim kullanacağım cıvatanın çapı kaç? 7. Bunu ben 8 yaparsam şu çapı o
kafası en azından tam, hatta 10 yapayım ben bunu. En azından biraz cider olsun. Buna isim vermemişiz. Tamam. Şimdi üst parça da kendini güncelleyecek zaten. Güncelle dedim ve orayı hallettik. Şimdi şöyle bir şey yapayım. İnternetten bir cıvata indirelim. Benim bunun için kullandığım site TracePart Online. Bu çok güzel bir site. Birçok şeyin 3 boyutlu modeli var. Türkçe dil desteği de vardı. İnşallah kalkmamıştır. Aynen, o da var. Hani sizlere şey yapmak için gösteriyorum. Şimdi ben buna Metrik 4 cıvata yazıp bir aratacağım. Neyse, bulamadı. Şey yapacağız. Mekanik parçalar, bağlantı elemanları, vidalar, cıvatalar. Şurada da somunu gördüm. Somunu da bir yeni tencerede açayım. Vidalar, cıvatalar. Tespit cıvataları bu 6 köşedir ama alyan var mı burada? Tabi tespit cıvatası değil, aslında pimli oluyor bu. Burada işler daha farklı. Bazen bu Türkçe çevirilerde farklılık olabiliyor. Hex istemiyorum ben de. Kapak vidaları mı diye geçiyor acaba? Ha, gömme ya da düz. Nasıl ayırmışlar? Böyle mi ayırmışlar? Alleni yuvarlak mı diyorlar o zaman? Yok. Buna yassı başlı değil mi ya? Yassı başlı olması lazım onun. Abi, alleni yassı başlı demişler. Bu soket tip cıvata olması lazım. Yassı başlı bu olması lazım. Yuvarlak demişler bunu ama. Neyse. Altıgen zaten 6 köşe. Mantar makas demiyor. Mantar diye neye dedi? Neyse, ben fazla uzatmayayım. Biz şeye bakalım. Yassı başlı hexagon soket tip metrik 5 demiş. Metrik 6 demiş. Şuradan bir girelim metrik 6'ya. Buradan ben metrik 4'ü seçeceğim. Ölçüsü yok mu? Seçebiliyorduk ama. Bu arayüz değişmiş. Ben bayağı girmeyeli oldu da. Ya, standardına kadar gruplandırmış ya. Çok iyi yani. Şimdi ben o zaman şöyle yapsam. Şunun ismini alsam. Şunu şuraya yazsam ve metrik 4'e 20 desem. Bakalım. Şu dini kaldırayım. Ah. Güzel geldi. Yani standardı farklıymış demek ki. Bu 912 bana tanıdık geldi. Sanki bizim kullandığımız şeylere çok benziyor. Bakın. Metrik 4'e 20 cıvata. Az önce burada gösterdiğim cıvatayı buldum. Şimdi bunu ben indireceğim. Yani CatPart indirebiliyor muyum bilmiyorum. Kesin vardır bu. O kadar çok şey var ki burada. Katya V5 dedim. İndir dedim. Ne oldu? Bu indirmeyi bekliyor. Tamam. Şimdi ben somunları burada bir yerde açmıştım. Altıgen. Burada da metrik 4'ü aldım. H3.2 bakın. Metrik 4'ü açtın mı?
herhalde indirecek. Seçtim. İkisi de burada görünüyor olması lazım ama sanırım ayrı pencerelerde açtığım için şuna indir dedim. Buna geldim. Bunu da indir dedim. Şunları hemen bizim çalışma klasörümüze atalım. Pardon. Buradaki canlı tasarım 4'ün içine atmam lazım. Dosyalar, canlı tasarım 4. Şimdi şu indirdiğim dosyaları buraya attım. Buraya çıkar dedim. Şöyle bir gruplandırma türü yapayım. Cat partlar çıktı. Şuna ben şöyle M4 somun diyeyim. Dosya adını tam bozmayayım. Şunu da adını koruyalım. Tamam. Bir şuradan bakıyorum. Tamam. Şu ikisini bir atalım montaja bakalım. Gördüğünüz gibi model geldi. Canavar gibi. Hemen şunu kaydettim. Benim en çok dikkat ettiğim şeylerden biridir. Yani eğer varsa hazır modeli kesinlikle indiririm. Hayatta kendim yazmam. Çünkü bir standart parçaları meslek hayatında da kullanırız. Tedarikçiden parça alırız. Hani bunlar önemli şeyler. Kendini çizmeye çalışmayın. Eğer tedarikçide varsa alın. İnternette varsa indirin. Standartsa. Tabi ölçüleri doğrulamak lazım. Bu sitenin sicili bende sağlam olduğu için ben fazla dert etmiyorum. Şimdi bakın. Şurayı bir gizleyeyim. Alt tabloyu da gizleyeyim. Somunu da gizledim. Şimdi ben bu civatayı bunun merkezine oturtacağım. Ne yapacağım? Hemen ona bir şey ekleyelim. Bir boşaltma ekleyelim. Şu alta skeç açtım. Şu merkeze bana verdi. Ve ben buraya çapı şuradan hemen ölçelim bakın. Hem ben kendi modelimle kıyaslayayım. Çapı 7 diyor. Bendeki kaçmış? Bendeki de 7. Yani bu standart şeyle çalışmanın güzelliği burada işte. Ben tam bunu 7'ye 7 yapacağım ki kafayı sıkı geçireceğim oraya. Hatta tabii ben 7'ye 7 yapayım. Gerekiyorsa boşluk veririz. Şu skeci geometrik sete attım. Buraya body ekleyip cıvata boşaltma dedim. Ters yönlü 3 mm'ydi. Ben bunu 3.5 mm'lik bir dilik deneyeceğim bakın ve normalde karşıya patlayacaktı ama şunun adını alayım. Bunu bundan çıkaracağım ve artık civatayı takacağım yerde ortada. Şimdi ben bunu hemen aman dondu gibi geldi. Şöyle bir file save all diyeyim. Şöyle bir de save management'ta kaydetmediğim parça var mı bakayım. Hepsi doğru yerde. Cancel. Şimdi hemen şuna bir ilişki tanımlayayım. Bununla bu eş merkezli abi. Hop oturttu. Şu yüzeyle de şu yüzeyi çakıştırsın.
Benim için yeterli şu an için. Tamam, güzel. Civatayı taktık. Güzel. Şimdi birazdan da somunu oturtacağız. Bunu şimdilik gizleyeyim. Ben şu civatayı böyle biraz koyu griye çalan bir renk yapmak istiyorum. Beyaz gibi oldu. Her şey yapmadım galiba. Tamam. Şimdi bir alt tabloyu açayım. Bu civatayı kısaltacağız. Bunu da nasıl kısaltacağım yani? Ben var ya, o da bir ayrı konu yani. 20 milimetrelik civata ama bakacağız bir çaresine. Yani ya da daha kısa bir civata bulacağım. Bende olabilir çünkü metrik 4. Modelini bulduk. Şimdilik bunu idare edeyim. Hatta ben bunu revize edeyim. 2 dakika. Bunun boyunu bakalım, thickness şu pahalı yerde çalışacak mı? Şuraya hemen bir skeç açayım. Yani şuradan çıkmayacak şekilde. Z'de ne kadarmış? 0.8. 1 milimetre daha içeri almam lazım. 16 yapayım. Tamam. Şimdi kurtardık. Şimdi ben buraya pah atmazsam rahat edemem. Tamam. Civatamızı da ayarladık. Hem boyu da belli oldu. Kaç milimetre civata kullanacağım. Şimdi şuraya da altı köşe, zaten benim burada somunum vardı. Ölçülerine bir bakayım hemen şunun. Kaçmış? 7 milimetrelik bir altı köşe yuvası açacağım. Alt tabloya. Bunu da buraya yapıştıracağım. Aslında artık şöyle bir şey yapabilirim. Bir komponent grubu oluşturup ikisini product üst tablo civatayla üst tabloyu bunun içine atabilirim. Şöyle yanlış yaptım. Bir şeyi tekerleği seçecektim. Tekerlek montaj. Şimdi bu ikisi bir ürün oldu zaten. Bunları şimdi gizledim. Şimdi buraya dediğim gibi ben bir somun için şey açacağım. Yuva açacağım. Ve buraya o somonu inşallah gömebiliriz. Gerekiyorsa buraya artık böyle bir çıkıntı yapacağız falan. Bir çaresine bakacağız. Göreceksiniz şimdi. Buranın bir kalınlığına bakayım. Benim somunumun kalınlığından fazlaysa, azsa 2 mm. Oo. Somun zaten 4 falan ya. Somun 3,5. Önce benim buraya bir somun için hacim eklemem lazım. Insert body. Şöyle yapacağım. Şuradan bir saniye. Tekerleğin merkezi nerede? Burada. Üst tabloda nerede? Bir kesit almak istiyorum. Tamam.
Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben bunun merkezini bilmiyorum ya, sırf şunu ben paylaşmıştım galiba, bakayım. Aynen, dönme merkezini görmek için şunu paylaşıp paylaşmışız zaten ya. Şunu kopyalayıp aynen paylaşmışız. Şunu kopyalayıp şeyin içine alacağım. Buraya bir alacağım. Sırf bu merkezini görmek için. Çünkü ben burayı kaçık yaptım ya. Şimdi geldim. Şuraya bir skeç açtım. Üstten bakmak istiyorum. Şunun projeksiyonunu kendime aldım. Şimdi bunun işim bitti. Şunu gizleyeyim. Pardon, şu skeci bir doğru yere taşıyayım da. Şunun işim bitti. Şimdi ben bunun içine işte altıgen şeyi koyacağım. Şey seçmişim. Neyse, şuradan konstrüksiyon yaptı da. Evet. Şimdi benim şuradan şurası minimum 7 milimetre. Ama bu kalınlık yetmeyeceği için benim bu kalınlığı biraz aşağı doğru çıkarmam lazım. Ben şöyle bir 9 milimetrelik bir şey yapacağım. Insert body diyeyim. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ters. Bu düzlemden şöyle. Hani bu şapka yüksekliği yetmedi ya somunun. Ben onu buraya ekledim şimdi. Benim kaç milimetreydi somun kafa yüksekliğim? 3,5 milimetreydi. Şimdi burada 3 milimetre var. Ben bunu 1 milimetre daha arttıracağım. Artık somunu gömebileceğim bir yer yarattım kendime. Bu alttan da aşağı çıkmadıysa bakalım. Z'de tam 0'a 0 olmuş. Ben bunu biraz azaltmak zorundayım. 5,5 yapayım. Tam somun kalınlığı kadar oldu aslında şimdi. Sanki. Evet, 3,5 milimetre. Ama en azından şu yere değmediğini biliyorum. Parçayı ince tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kalınlaştırmak istemiyorum. Çünkü belki bileğimiz çok yakın olsun istiyoruz. Hani mümkün olduğunca parça ince olsun, ben yükselteyim. Şey mi? O yüzden şey yapıyorum, yani limitlerde modelliyoruz. Tamam, bu geldi. Şimdi ben buna somun oturtma dedim. Ben isim verirken hep aklıma gelen ilk şeyi koyarım. Ve bunun içinde yaptığım şeyin özelliğini düşünürüm. Ya ben oraya somunu takacaksam, somunu oturtacaksam oranın adı somun oturtmadır. Hani özel bir şey düşünmüyorum yani. Aklıma geldiği gibi yazarım ve bunu bütün unsurlara da taşırım. Bunu da böyle tavsiye ederim aslında size. Tamam. Kayıtta mıyız? Devam ediyorum. Bunu buna ekledim. Şimdi bu burada. Şuraya bir radyus atabilirim ya da şunları bir hemen şöyle yapayım. Önce bir şuradayken radyusları atayım. Ben zaten 7 milimetrelik bir altı köşe açacağım. Burayı büyük yaptım. Şöyle bir radyus attım. Buraya da şöyle bir birlik radyus atayım ki iyice içini onu
doldursun yazıcı. Yanlardan kademeli bir şekilde geçsin oraya. Tamam. Şimdi asıl konumuz yine bir insert body yaptım. Şuradan kendime yine referans aldım. Gizledim. Bu arada arkadaşlar neredeyse 1,5 saatlik bir yayın oldu. Devam ediyoruz. Yine buraya kadar sabırla dinlediyseniz hakikaten sizden iyi bir tasarımcı olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Ben kefilim yani. Altıgenimi şeyi açık unutmuşum yine. Şöyle tamam. Şimdi ben buraya somunu takacağım. Somun tam 7 mm'ydi. Ben buraya 7,3 gibi bir değer gireceğim. Şimdi bunu bakın. Yine hacim çıkarma şeklinde yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki aynen düzlemden düzleme patlatmam lazım benim onu. Şimdi buna da ne yapacağız? Yani burası somun oturtmanın boşaltması. Yani gördüğünüz gibi ne yapıyorsam onun adını veriyorum aslında yaptığım şey. Tamam. Şimdi somunumuzda yeri belli. Kaydet dedim. Şimdi bunu kapattım ve demin yaptığım gibi şunu bir gizleyeyim. Somunum da buradaydı. Somunu bir monte edelim arkadaşlar buraya. Quick Snap nerede? Şuna yaptım. Şuna yaptım. Tamam. Arada zaten bir boşluk olduğu için hiçbir zaman şey yapmayacaktır o. Ben parçayı doğrulttum. Amacım bunun ekseniyle tekerleğin eksenini çakıştırdığım zaman zaten o tam merkezleyecektir. Gördüğünüz gibi somunu da oturttuk. Şunu da bir gizleyeyim. Bakın. Yani 0,3 mm'lik bir şeyimiz var. Boşluğumuz var. Tamam. Somun da hazır. Şimdi bunu da ben bir montaja çevireyim. Nokta mı koymuşum? Alt tabla montaj. Ben bir su içip geleceğim ya arkadaşlar. Hızlıca. Boğazım kurudu valla. Hemen şu bir, şu iki. Gayet güzel. Bu da hazır. Şimdi üst parçayı da açtım mı? Tamam. Artık ben bunu gevşettiğim zaman bu üst parçayı yükseltebilirim. Mekanizma hazır. Burada bir problem var. Acaba fark eden var mı? Çok merak ediyorum. Yani bu tasarım bu şekilde çalışır evet ama kullanışlı olur mu? Kullanılabilir mi? Burada aslında bir eksik var bence. Bir onu siz düşünün. Lütfen yorumlara da açıkça yazın yani. İleriye sarıp benden dinleyip sakın şey yapmayın. Vallahi ciddi söylüyorum. Yazın yani. Hani şu an bir eksik var aslında bu tasarımda. Ya çalışıyor ama eksik var. Tam bir ürün değil yani. Bunu satmaya kalksanız
Böyle satamazsınız. Bu bir kullanışlı olmaz. Burada bir şey atladık biz. Onu da dikkate almamız lazım. Ne yapacağız onun için, onu konuşacağız şimdi. Burada bir kısa ara vereyim. Ben de bir su içip geliyorum. Şöyle bir kaydedelim. Şöyle gitmeden de bir kesitimizi alalım. Şöyle sistemi bir tarayalım. Geldik. Bakın. Civata, somun, şapka oturmuş. Bakın şurada bir hata gördüm. Şapka derinliği yeterli değil. Yani o 0.5 metrelik bir fark var. Hemen onu daha derine delmem lazım yani. Şey tarafındaki deliğe. Şimdi teorik olarak arkadaşlar bakın şu civata mesafesi kadar yükseltebiliyorum. Kaç milimetre? 4 milimetre. 4 milimetre benim bir yükseklik ayarı imkanım oldu. Bunu bir başlangıçta deneyeceğiz. Yani yeterli olabilir. 4 milimetre az değil. Yani mouse gibi bir şey için yani bileğinizi hafifçe kaldırmak yeterli oluyor zaten. Yani çok 10-15 milimetre yükseltmek istemezsiniz. Tamam. Bir minik ara. Bir içecek aldım geldim arkadaşlar ya. Biraz boğazım kurudu. Şimdi aslında aklıma şey geldi biliyor musun? Hani böyle oyuncu sistemlerinde hep böyle ledler olur ya, RGB led diyorlar, böyle her türlü rengi girip çıkıyor. Bu bizim mouse yastığını da öyle yapabiliriz ha. Çok acayip bir şey olur yani eğer becerebilirsem. Yani şurada bakın hacimlerimiz var. Bunların böyle içini boş yapıp şuraları böyle patlatıp delikle bunun içine şey koyacaksın. RGB led koyacaksın. Acayip bir şey olur herhalde. Vallahi ben onu bir düşüneyim. Ya bu video yetişmeyebilir. Aslında yetiştirmemiz lazım değil mi? Canlı tasarımın olayı budur yani. Her şeyi burada yapacağız. Bitirmeden bırakmak yok. Yani belki 2 saate varmıştır yani toplam ne kadar oldu bilmiyorum da. 1,5 saat kesin olmuştur. Şimdi işte en azından bir şekil ortaya çıktı. Şimdi ben az önce şeyden bahsettim ya, dedim bunun bir problemi var. O problem şu arkadaşlar, bu parçayı yerinde tutan bir şey yok. Yani bunu biz tamam bunun üstüne bunu kapatacağız parçayı. Şöyle demek istiyorum ben. Yani bu parça böyle çıkabiliyor şu an. Yani benim bahsettiğim problem bu. Biz bu parçayı burada tutabilmeliyiz yani. Bunu bir şekilde ayrılmamalı bu bundan. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu bir şekilde bu parçadan buna bir şey bağlamamız lazım. Cıvata olur, bir pin gibi bir şey olur. Yani bu düşmemeli. Ters çevirdiğinde bu parça düşmemeli. Aklıma şey geldi yani onunla ilgili. Buradan bu parçaya ben cıvata atacağım ve bu bunun içinde böyle sırf ters çevirdiğinde düşmesin diye onu orada tutacak. Burada kullandığım aynı cıvatayı buralara koyabilirim. Aslında sistemi de ağırlaştırmak istemiyorum. Hafif de olmalı bu. Çünkü oyuncularda biliyorsun yani bu bizim tasarımda da öyle. Ben tasarım mouse'u diye satılan mouse'u sevmiyorum. Kütük gibi mouse. O kadar ağır ki yani bizim çok hızlı mouse kullanıyor olmamız lazım. Bizi ağırlaştırdığını düşünüyorum onların. Şimdi devam ediyorum. Mekanizmayı kurduk. Ondan yine hiçbir sıkıntı yok. Bu bunu yükseltir, alçaltır. Tamam. Peki. Biz bu iki parçayı birbirine nasıl tutacağız? Yani en basit aklıma cıvata geliyor ya dediğim gibi. Yani burayı ben böyle oyacağım buraları.
boyayacağım. Buraya da boyayacağım. Civatayı karşıya bir geçireceğim buradan. O onu orada tutacak. Aklıma gelen o. Aslında ben şöyle bir şey de yapabilirdim. Neyse onu yapmayayım. Bu parçayı bunun içine geçirebilirdik biz. Yani bunu böyle bir etek gibi düşünün. Şuradan böyle bir çıkıntısı var. Bu bunun içine girip çıkabilirdi aslında. Öyle bir tasarım yapabilirdik ama yapmak istemedim ben. Aklıma geldi yani modellerken de öyle çok şey yapmadım. Şeyi düşünüyorum. Nasıl tutturacağım onu? Ya bundan buna böyle 3 boyutlu yazıcıdan parça da basabilirim aslında. Hani böyle pin gibi oraya onu takıp tutarız. Daha hafif olur gibi geliyor bana da. Hafiflik önemli çünkü. Bunu da biraz daha bir işler yaparız zaten. Böyle radius, modus, kırarız, pah kırarız. Böyle bir desenler, şekiller bir şeyler yaparız. Estetik anlamda. Biz şu an sistemi kurguluyoruz arkadaşlar. Sistemi çalıştırmamız lazım önce. Bir kaydı kontrol edeyim. Tamam. Ben bir civatayla yürümek istiyorum. Şöyle yapacağız onu da. Nasıl yapacağız? Önce şuna ben bir delik açayım. Bu sefer önce alttan gidelim yani. Bu zaten açıktı ama. Şöyle bu parçanın şuraya bir skeç etsem ama o havada bir yer. Olsun. Tersten baktık. Şimdi bu RGB olayına valla ben kafama yattı. Civataları şöyle çapraz koyayım da buralarda yer açılsın. Pil mil bir şey koyarsam. Şöyle. Şimdi kaçtı onun kafası? 7 idi. Şöyle 8 7 miydi ya? Evet 7'ymiş. Yani 8'lik bir çap açmamız lazım. Birden büyük göründü gözüme burada şey yapınca. Şöyle yüksekliğine 10 diyelim. Buraya da 35 diyelim. Aynısını buraya uygulayacağız. Tabi biz şeyi kaçık yaptık. 10. Buraya da 35 dedim. Tamam. Şimdi civata kılavuz boşaltma dedim. Insert body. Bu hacimler öyle bir hacim ki arkadaşlar. Şöyle ters çevireyim. Şöyle X'ten bakayım. Şöyle patlatayım buraya.
şey olacak yani, ben civatayı buradan alttan sıkacağım üstteki parçaya. O civatalar bu boşluğun içinde hareket edecek. Tabii şimdi orada civata kafası mevzusu var. O biraz kalındı bunlar. Bir bakalım yetecek mi? Oraya o civatayı direkt koyacağım ben ki göreyim. Şunu hemen boşalttık. Tamam. Şimdi burada şey eksik tabi. Aynı skeci alayım. Kopyala. Yapıştır. Patlatma yapayım. Bu skeci şöyle çap 6 olarak çap 5 yapayım hatta. Bu da o delik halinde olması lazım çünkü onun. İsim vermeye hiç üşenmem. Eminim bana diyorsunuzdur ki yani abi manyak mısın sen ya? Her şeye tek tek isim veriyorsun. Arkadaşlar bu ismi vereceksiniz. Vermeniz lazım. Vermezseniz patlarsınız. Bunun sebebi de şu. Biz bir parçayı tasarım çiziyoruz ama bir kere başka arkadaşımız da çiziyor. Bu bir. 3 ay sonra, 6 ay sonra o tasarıma baktığınızda hangi unsurda, neredeydi, o muydu, bu muydu hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bu isimler sana yardımcı oluyor işte. Bir başkası da tasarım eline aldığı zaman zaten takır takır burada ne demek istediğini, neyi nerede ne kullandığını hepsini görüyor. Şimdi burayı patlattım ben. Aslında bunu şöyle yapabilirdim. Neyse ona gerek yok. Oraya girmeyeyim. Tamam. Şimdi bu bitti. Şimdi benim bunun skeci vardı ya arkadaşlar bir tane. Bu skeci publish edip bunların konumunu alacağım ya ben. Üst parçaya da bunun şeyini açacağım. Civatayı takacağım kısmını açacağım. Şurada. Bakın. Buraya ben linkle yapıştırıyorum onu. Demek ki o civatalar buralara gelecek. Bakın. Insert body. Bunlara direkt pad verip bunları mümkün olunca derin yapabilirim. Sıkıntı yok. Bu diş geçecek yer yani. Patlamasın karşıya yeter. Tabii şimdi biz orada tutma diş yazdım. Şimdi biz metrik 4 civata takacağız. Biz buraya kaçlık delik açacağız şimdi? 5. Bu büyük. Ben normalde civata tutması için aynı çapta delik açarım. 3 boyutlu yazıcıda. O zaten diş tutma mesafesi açısından yeterli olur. Çünkü 4 delik hiçbir zaman 4 çıkmaz bende. 3.8, 3.9 gibi çıkar. O da civatanın 3 boyutlu yazıcıdan çıkan deliğe tutunmasını sağlar. O yüzden bu parçayı böyle direkt 4 yapıyorum ki o küçük çıksın ve ben civatayı sıktığımda o dişleri tutsun. Bakıyoruz. Tamam. Bakın bu publish olayı nasıl kullandığımı görüyorsunuz değil mi? Yani orada çizdiğim şeyi alıyorum, bunu atıyorum. Çizmekle bir daha uğraşmıyorum. Onu ben ne kadar nasıl güncellersem bu zaten kendiliğinden güncelleniyor falan. Bu çok önemli, güzel bir şey. Bu parametrik tasarım arkadaşlar. Bir gün değineceğim. Parametrik tasarımı anlatmak istiyorum ben aslında. Bu otomotivde, havacılık ve savunma sanayinde sıklıkla kullanılan bir yöntem. Tabii herkes de kullanmıyor. Çünkü farkında ve öneminin yani sağladığı avantajların farkında değiller. Başta bunu kime anlatsan zaten bu hamallık geliyor ama bu o sistemi, konsepti oturtmadığın zaman öyle. Bunu öğrendiğin zaman zaten herkes sonra alışıyor. Bunu ben hani çevremdeki arkadaşlarımdan da gördüm. Başta bir önyargı oluyor ama sonra alıştıktan sonra faydalarını görünce
herkes şey yapmıyor, kullanmaya başlıyor yani. Şimdi bunu kaydederken hata verdi. Çünkü dedi ki diğer parçalarla ilişkili bir data var burada. Bak bunu kaydediyorsun ama onu kaydetmedin dedi. Şimdi ben buraya gelip tam montajdayken save all dediğim zaman bütün parçaları kaydedecek. Tamam. Şimdi şurada bir cıvatam vardı. Şunu alıp şuraya. Bakın arkadaşlar. Şu parçayı ben yerinde tutmaya çalışıyordum ya. Bakın. Cıvatayı takacağım yer burada. Hemen şunu alıp bir şurada size göstermek istiyorum. Şunu al. Buraya oturt. Ters çevir. Şu eksenleri de çakıştır diyorum. Tamam. Bakın. O cıvatayı ben temsili koydum ama o cıvata bunun için arkadaşlar bu yükseldikçe ilerleyecek. Ve alçaldıkça dışarı doğru çıkacak aslında. Ama ters çevirdiğimde parçanın düşmesine engel olacak. Burada yapmaya çalıştığımız buydu. Parçadaki tasarım hatası buydu yani. Eksik kalan kısım buydu. Bunu da kopyalayalım. Şimdi artık bu parça düşmez. Bunu da aldım şuraya oturttum. Tamam. Artık çalışan ürün diyebileceğimiz bir şey oldu. Şimdi buna biraz böyle küçük bir iki dokunuş yapacağım. Yani hani tasarım anlamında neler yapıyorum. Ben bunu RGB LED'i yaparsam mükemmel olacak ya. Onu da nasıl yaparız? Bunun ışık şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Ben bunu böyle şuraya pil koyayım mesela. Burada pil olsun. Şurada. Şurada da aslında bir delik açayım. Şunun altına buraya bir yere. LED'i de buraya koyayım. Aslında bir on-off tuşa bastığında buradaki ışık yansın direkt. Yani şey olabilir. Bayağı değişik bir şey olabilir. Ben onu şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın. Üst parçada değil de şunu şöyle yapacağım. Buraya böyle bir yuva açacağım. Buralara yuva açacağım ve kablo kanalı açacağım buralara. Ki şey olsun. Bunu shell'e de çevirebilirim aslında ben. Shell mi yapsam acaba bunu? Şöyle yani. Shell yapmaktan kastım şu. Ben buna gelip buraya ben 2 mm yazdığım ama bakın. Şey oldu. Burada cıvata kabukları tabi hata verdi. Orada cıvata kalınlıkları var. Mesela 1 yaparsam yapacak mı? Yaptı. Bakın. Şöyle bir şeyden bahsettim yani. Şimdi burada ben çizgi görmeliyim ya. Neden çizgi görmüyorum? Ya çok inceldi orası. Ben bu şeyi 1.2 yapsam güzel. Tamam. Şimdi buraya bakın pil koyabilirim, kablo çekebilirim. Ya burada bir şeyler yapabiliriz yani. Sanki. Nasıl olur acaba böyle yapsam bu parçayı ya? LED olayı çok hoşuma gitti. Ya. Biz bunu yaparsak çok komik olur bu parça. Şimdi şöyle bir şey denemek istiyorum. Şuraları bir radyus atalım. Burayı böyle keskin çıkarmayalım. Bu bir. Ondan sonra şu iki parçayı birbirine değdirmem lazım benim. Şunlara 0.5 vereyim ki onlar birbirine değsin. Tamam.
Şurada bazı tabii şimdi modellerken biz rastgele yapıyoruz ya. Şununla şunun yüksekliğini aynı seviyeye getirmem lazım. Çünkü üst parça dolu olduğu için bakın kabuk yapınca şey olmuş. Bununla bunun yüksekliği ne kadar? Z'de 0.2. Şunlara eksi 0.2 dedim. Artık aynı yükseklikte oldu hepsi. Şuralara da bir tatlı radyus vereyim. Tamam. Ondan sonra bize bir kablo kanalı lazım ya. Şimdi ben hani bir tarafa pili koysam şuraya diye düşünüyorum. Buna bir böyle buton koyacağız. Bir şeyler koyacağız. Ben şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Şuradan aslında kablo kanalı geçirebiliriz ya. Geçirelim mi oradan? Tam şuradan. Ne kadar buranın kalınlığı? 2 mm. Zaten kablo kadar oradan birer milimetre çapında 2 kablo geçse zaten şey yapacağız. Nereden geçirsek ya? Buralara da 0.5 bir radyus atalım. Ben bu arada şurayı bir kesitle kontrol etmek istiyorum. Burada anormal bir şey olmasın. Ya bir kalınlık cidar olsun ki cıvata dayansın yani oraya. Tamam. Orası da tamam. Şimdi ben arkadaşlar şurayı şöyle yapayım. Bu üst tablodan geliyormuş. Üst tablonun şuradaki boşaltması var ya. Bakın şimdi. Ben şuna hacimle çalışmanın güzelliği budur işte. Bakın çıkardığım şeyi ben görüyorum aslında. Şuralara ben bir radyus vereyim. Kaç girdim ya ben oraya? 100. Şuralara aslında çap 36 idi zaten orası. Ben buraya 18 girsem neredeyse onun kadar zaten bir yuva açmış oldum. Bakın şimdi. Bakın. Şurada yeterince hala yerim yok ama bir kere şeyden biraz daha yer açtım kendime. Parametrik tasarımı yine güzelliği bakın. Oradan aldık onu. Bu pat diye kendini güncelleyecek. Canavar gibi bize yer açıldı. Radyus hatası verdi ama bu normal. Neymiş bakalım. Ne patladı? Şuralar patladı. Ben oradan kabloyu geçireceğim ya. Öyle öyle bir şeyim var ya. Orası çok güzel çünkü kablo geçirmek için. Ne yapacağız? Tabii ki şu radyusuyla biraz oynayacağız. Veya bu içerideki çapı küçülteceğiz ama ben bununla oynamak istemiyorum. Bu büyük olsun istiyorum. Tekerlek ki rahat tutup çevirsin. Şimdi bunun için ne yapacağız? Üst tablonun profil skecine girmem lazım. Benim orada bir kontürüm var sonuçta. Gel bakayım. Üst tablo profil. Bakın. Buraya ben nasıl bir ilişki vermişim? Bu nasıl? Burada bir değer olması lazım. Bu skeç nasıl tam yeşil?
Şöyle yapacağım. Bir gizleyeyim şurayı komple. Çok ilginç ya. Nasıl bu skeç tam tanımlı ki? Kolan bitsin. Nasıl ya? Orada radyüs yok, bir şey yok. Ben ya bir yeri tuttu o. Bir şey ilişkilendirdim ama valla bir yerden kesin tutuyor da. He bakın tanjant yakalamış. Ben bunu sildiğim an bakın tanjant yakalamış bir yerden. Herhalde şuna tanjant oldu manyak. Şurada benim 42 radyüsüm var ya, ben bunu 40'a çekersem, pardon, ters mantık, büyütürsem orası ötelenecek. Tamam dedim. Yine güzelim parametrik tasarım bize bütün parçayı güncelleyecek. Update ediyorum. Hep beraber izliyoruz. Radyüs patlar. Radyüs başımızın belası zaten. Radyüs patlaması olmaz. Bunu kapattım. Şimdi bakın burası biraz açıldı, görüyor musunuz? Ben şimdi burayı şey yapabilirim. Kesinlikle kurtarabilirim. Biraz daha büyüteyim. Hiç fazla kasmadan. Tasarımı da çok fazla şey yapmak istemiyorum. O hoşuma gitti oradaki detay da. 48 yaptım. Biraz da oradan keseriz artık. Cidarlardan yeriz. CTRL update dedim. Üst tabloyu gizledim. Bakın. Şuradan artık ben bir şeyleri geçiririm ya. Yani geçiririm herhalde. Biraz da şuradan yiyelim. Şunun derinliğinden yiyelim. Üst tabloya geldim. Değişik olacak ya. Bu LED olayı işi uzattı ya. Bitiriyorduk işi. Vallahi billahi. LED takacağım diye. Şimdi şu 15'i ben 14 yaptım. Tabi değdi. Tekerleğin çapını mı biraz küçültsem? ...36-35 yapayım mı? 1 milimetre için birbirimizi kırmayalım. Güncelle. Hop. Ya şu radyüsü düzeltmedik ya. Tam havasını atacağız. Parametrik tasarımını atamıyoruz. Şimdi üstü bir gizleyeyim. Bakın 10 numaraya açtık. Vallahi billahi 10 numaraya açtık. Şimdi ben bu shell kalınlığını da düşürebilirim burada. Tamam 1.6 mm diyor. Ben oradan geçiririm abi. Kabloyu eze. Şu shell'i ben 1 yapsam zaten orada çok güzel yer açılacak da. Shell'i 1 yapmak istemedim. Sebebi de şu. Biraz daha tok olsun istiyorum parça. Ben bunu 1.2 yapacağım. Hatta 1.1 yapayım. Bunu şeyden ayarlayacağım zaten. 3 boyutlu yazıcıda duvar kalınlığının bir parametresi var. Oradan onu ben ayarlayacağım. Şu an çok güzel bir şekilde bir kabuk yapı elde ettim. Buraya pil de koyarım. Buraya ışık da koyarım. Işığı buraya da koyarım. Artık bunlar iki hacim birbiriyle konuşabiliyor. Çok da güzel oldu. Şimdi şuradaki tabi shell'le oynayınca bu cidarlar kurtarmadı. Biz burada önce nereye thickness vermişiz? Tamam, bu thickness'la işimiz, bu radius'la işim yok artık. Thickness'lar doğru çalışıyor mu? Bakalım yüzeylerimiz, bu 0'a 0, bu 0.1 mm içeride. Ben onu 0.1 yaparsam şu an tam oldu. Tamam. Zaten diğer radyusları ekledik. Ondan yana sıkıntı yok. Vallahi 10 numara oldu. Şimdi ben şunu bir kaydedeyim hemen. Tüm montajımızı bir açalım. File save all diyelim. Saat 12.30 olmuş. 2 saattir şeydeyiz herhalde.
Vallahi 2 saat oldu herhalde. Bu sefer olmuştur. Şimdi bunu bir gizledim. Şöyle bir mekanizmayı bir görelim arkadaşlar. Sistemi bir görelim. Bir tartışalım. File, save all. Şimdi ne yaptık? Şu parçanın tekini aktif olayım ben. Montajda kesti açmayayım. Part'ta kesti açtım. Şimdi arkadaşlar bir tekerleğimiz var. Bu tekerleğe cıvata takıyorum. Mavi parçaya da somun takıyorum. Ya şu gölgeyi görmek istemiyorum ama arkadaşlar onu bir yerde açtım onu. Ben bir ayar mı açtım, ne yaptım hatırlamıyorum ama kapatamadım. Şuradan bir ayarlara bakayım 2 dakikada. Sanırım şimdi oldu. Niye wireframe onunla alakası yok ya. Neyse şuradan bakalım. Bakın. Tasarımımız burada. Şunu ben bir bir alayım. Tam buradayız bak. Şuradan konuşalım. Bizim olayımız kesitti zaten değil mi? Mühendislikte. Şimdi arkadaşlar. Yeşil parça tekerlek. Tekerleğe üst parçaya buradaki bakın şurada da boşaltma eklemem lazım. Eklememişim. Unutmayalım onu. Çalışma boşluğu yaratmam lazım. Şurada da cıvata kafası için delik açmam lazım. Bunları hemen bir yapmam lazım unutmadan. Cıvatayı alıyorum. Yeşil parçaya sabitliyorum. Yapıştırdım onu. 1. Somunu da mavi parçaya yapıştırdım. Ne olur? Somun sabitken ben yeşil parçayı çevirdikçe o vida yolunda yükselip alçalır değil mi? Tamam. Bu yeşil parçada üst kapağa oturduğu için bu tekerlek diyelim. Tekerlek yükseldikçe üst parçamızı yükseltecek. Gayet güzel, hiçbir sıkıntı yok. Gevşettikçe de alçaltacak. Ne yaptık sonra bu iki parçanın birbirini tutabilmesi için aslında ben orada bu boşluklu olacak ve tıkır 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 sallanacaktır. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz biliyor musunuz? Cıvata yerine ben oraya lastik koyarsam, yani lastik esnek bir şey olursa hep onu orada çekmeye çalışacak. Hem salladığında tıkır tıkır etmez. Bunu şimdilik cıvata ile gidelim de bir sistemi çalıştıralım. Belki iyileştiririz ileride. Çünkü biz bunu bir görelim yani nasıl çalışacak. Ben bunu bir üreteyim, yazıcıda basayım. Lastik gibi bir şey onu çekse çok daha güzel olur. Sürekli gergin tutar ve kolay kolay ayrılmaz. Şuralardan kılavuzluyoruz parçayı. Oynamasın, dönmesin kendi ekseni etrafında. Burada sanırım kesite görünmüyor ama mavi parçadan üst kapağın yani üst tablanın alt tablanın ayrılmaması için de mavi tablo tarafından cıvatayla tutturduk. Ters çevirdiğinde düşmesin. Şu an hiçbir sıkıntı yok gibi. Gayet güzel. Hemen şu hataları düzelteyim ben. Şuraya bir çalışma boşluğu ekledim. Cıvata kafası kadar mesela. Hemen bir bakalım şu kaç mı? 0.5'ti galiba ya. Burada 0.5. Burada da bir 0.1 0.2 veririz. Şimdi üst kapağı açtım. Şuraya buna şuna ismini aldım. Şimdi buraya da
Aynı thickness'ı vereceğim. Eksi 0.2 dedim. Buna da oturma boşluğu diyeceğim. Tamam. Şimdi burayı hallettik. Kaydettim. Tekerlek parçamızda da şey vardı. Civata kafasının oturma mesafesi vardı. Yeterince derin değildi. Şurası. Bunu da pedden 4 mm yaptım. Tamam. Bunu da derinleştirdim. Olay bitti aslında şu an. Kapattım. Her şey gayet güzel. 10 numara görünüyor şu an. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazın ya arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Sıfırdan modelledik. 2 saatte işi bitirdik. Konsepti belirledik. Bir mouse, ne dedik ya, yastık. Mouse yastığı yaptık. Ayarlanabilir olsun istedik. Mümkün olduğunca ince olsun istedik. Ve kullanışlı bir şey olsun istedik. Hatta gamerların sevdiği şey, bir de buna led koyarsak var ya, böyle şıkır şıkır böyle bir yanıp sönerse acayip bir şey olur. Şimdi aşağıyı shell yapmışken üstü de shell yapsam mı diye düşünüyorum. Aslında kesinlikle shell yapılır yani. Shell'e müsait. Yer kazanırız yani. İçerideki o hacmimiz artar. Ben bunu da şöyle çevireceğim arkadaşlar. Çok basit bir şekilde ne yapıyoruz? Shell komutuna tıklayıp 1.1 mm ile bütün yapıyı kabuğa çeviriyoruz. Şurada şöyle bir sıkıntımız oldu. Neden? Ya bunu normalde şey yapmaması lazım. Ya altını patlattı da çok saçma bir şey oldu. Acaba şeyi mi algılamadı? Buna geçmiyor falan mı sandı? Çok ilginç. Çok ilginç arkadaşlar. Şu an bence bir bug var tasarımda. Tasarımda bir bug var yani. Bakın burayı tutuyor. Burayı tutmuyor. Çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Bu buna dolu değil mi? Yani dolu işte. Yani katı yani. Yani ben yanlış düşünmüyorsam çok ilginç. Şimdi ben bunun altını dolduracağım bu sefer. Şeyi anladı bunu. Bir saniye. Burayı yanlış anladı bu ya. Shell doğru çalışmadı. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi şunları ben bir gizleyeyim. Şunun derinliğini ben bir azaltayım. Ya bu hata biraz shell düzgün çalışmadı ya. Anlamadım ya. Nerede hata yapıyorum? Şimdi şuradaki kalınlığım kaç benim? Tamam 1. 1 yani, bir sıkıntı yok ki. Bunun etrafından dolaşacaksın ya. Ama buraya radyus atsam acaba ne olur? Anlar mı? Radyus atsam nasıl da? Ya pimi sonradan ekleyebilirim ben de. Çok merak ediyorum shell ne yapacak? Yani normalde tanjant yüzeyleri yakalayıp, yani şu an hata vermesi lazım bence. Çok merak ediyorum shell ne yapacak? Ben bu
pimleri şöyle yapacağım. En sona ekleyeceğim. Reorder yapıp remove'un altına koyarsam ne olur? Pardon. Şimdi arkadaşlar alt tabloda neyse ben onu yapmayacağım. Alt tablo ile ilişkisini şimdi hatırlayamıyorum bu pimlerin. Bir update edelim. Alt tabloda sıkıntı yapmasın. Ben o pimlerin altına dolduracağım. Yani Shell'i neden böyle yaptığını anlayamadım ya. Beynim yandı. Öyle söyleyeyim yani ikinci saatin sonunda. Bunun normalde şu yüzeyi ben seçtiğim için şey yapması lazım. Yani bunun altına doğru doldurması lazım onu. Çok ilginç. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Önce şunları bir sileceğim. Peki şöyle yapsam o zaman acaba anlar mı? Çok acayip ya. Bunun altını niye patlatıyorsun ya? Neyse. Yani buraya altı dolduracağız artık. Yapacak bir şey yok. Daha fazla şey yapmak istemiyorum. 5 mm verdim. Geçsin yeter. Gördüğünüz gibi geçti. Şuralara radyuslarımızı da koyalım. Şimdi bu yüzey formlu olduğu için yani burada bir radyus olduğu için tam radyusla besleyeyim onun altını. İçlerini de seçebilirim. Diğer taraf önemli değil de şu büyüğü seçeyim. Gayet güzel oldu. Nasıl bir şey çıkacak vallahi merak ediyorum. Çok kalın olmasın da onu çok merak ediyorum. Yani mouse'un altında çok kalın duracak mı? Hiçbir fikrim yok. Ölçü almadım. Ama 15 mm ya şu kadar bir şey. Arkadaşlar parça şu kadar. Ya bakın serçe parmağım kadar. Neredeyse. İncecik bir şey. Acayip. Güzel olacak bence. Çok güzel olacak. Şimdi bunu herhangi bir delik açmayacağım. Normalde dediğim ya RGB led için bir on off tuşu yeri. Bunu sonra montajdan sonra yapacağım. Şimdi şuraya şöyle bir şey yapalım. Bir kere alt tabloya. Şimdi arkadaşlar ürün tasarımında ben onunla ilgili video çekmek çok istiyorum ama bir parça tasarlanırken nereye dikkat edilir? Yani tasarıma nasıl başlanır? Tasarıma kağıt kalemle başlanır arkadaşlar. Kağıt kalemle. İlk yapmanız gereken şudur. Biz bu tasarımdan ne bekliyoruz? Şimdi benim ilk beklediğim şey şu değil mi? Bunun bir yüzeyde sağlıklı bir şekilde kayması. Değil mi? Bu böyle hareket edecek. Biz buraya pah veya radyus vermeliyiz ki bu herhangi bir şey geldiğinde keskin bir temas olmasın. Çünkü bunu bir gamepad'e koyacak arkadaşımız. Veya biz bir tasarımcı olarak bunu bir pad'in üstüne koyacağız. Masanın üstüne koyacağız. Sıfıra sıfır bir temas her zaman kaydırırken size bir direnç yaratacaktır. Ama oraya bir pah kırıp veya hani ağızlama dediğimiz yani bir ağızlama şey yaratırsak kesinlikle öyle olmayacaktır. Kaydığı zaman daha yumuşak bir geçiş göreceksinizdir. O yüzden alt tarafa pah kırmak zorundayım. Kırdım. Üstte de bir radyusta bir görmek istiyorum bir şey. Şöyle bir radyus atıp. Şimdi üst tarafı şey olsun istiyorum çünkü. Ama bir saniye bu radyusu şöyle atacağız. Shell'den önce atacağız.
Shell'den sonra atarsak ne olur? Düşünürseniz ne olur? Arkadaşlar bir düşünün. Hemen yapana kadar. Shell o radyusu takip etmez. Bakın. Şimdi Shell'den önce atarsak Shell o radyusu takip eder. Ama bu radyusu ben sona koyarsam burası keskin olur. Burada radyus olur ve burada cider incelir. Bakın. Gördünüz mü? Bu bir tasarım hatası yani. O yüzden bu radyusu Shell'den önce atıyorum ki kabuk onu takip etsin. İç kısımda da radyusunu kendisi oluştursun. Vallahi gayet güzel oldu. İçime sindi. Çok hoş oldu. Zaten biz sinmeyen işte yapmıyoruz yani arkadaşlar. Hani hep benim için çok önemli o. İşin hakkını vermek lazım. Özellikle de mesleğimizde. Vermiyorsan yapmayacaksın. Ben de burada canlı tasarımda sizlere diyorsam biz burada sıfırdan itibaren konsepti yapacağız. Baştan sona beraber yapacağız. Burada bunu yapmak zorundayım. Ki hakkını verelim yani. Bence çok güzel oldu. Şimdi bunu yeni bir şey ne ekleyebiliriz? Yani nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle bir üstten bakalım. Üstten bence gayet iyi görünüyor. Şunu çevirdim mi yükselecek, alçalacak. Burada bir bilek oturma. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var aslında. Bu plastik yüzeyi. Bunun üstüne aslında ince bir şey kaplamak lazım. Yani bu bileğin oturduğu yer için bir destek. Sünger gibi yani. Değil mi? Yani plastik yüzeyine değecek normalde. Biz bu parçayı böyle üretelim. Bunun üstüne olmadı böyle ince film gibi bir şey kaplarız. Aslında ben buraya onun yerini açmak isterim bana sorarsanız. Yani ben oraya bir yuva açmak isterim. Ki onun içine koyayım. Aynı yüzeyin içine bir oyuntu yaratıp yani şurada bir oyuntu yaratıp bunun içine dolduracağım ki elin üstüne koyacağım. Hem bu yüzeyler aynı hizada olacak. Bu arada radyüsü biraz küçülttüm. Şuraya patlamasın diye yani buraya bir bozuk çıkarmasın diye. 1.5, 1.6 yani buralar gayet iyi zaten. Maksat orada bir kademeli geçiş olsun. Tamam. Bitti galiba. Buraya kadar hakikaten bırakmadan izleyen var mı? Acayip merak ediyorum. Yine diyeceğim yorumları yazın ama abi 2 saatte seni izliyorum. Vallahi çok merak ediyorum ya arkadaşlar yani. Hakikaten yani tasarıma gönül vermiş bir adam buraya kadar izler. Yani lütfen yazın yorumlara. Hakikaten yazın. Yani bu işi izlediysen baştan sona yaz kardeşim. Ya parça parça izleyen de yazsın yani. Hani bu şey değil. Ama ben merak ediyorum. Gerçekten baştan sona izleyen kim? Şimdi toparlayayım. Şu an için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu işi bitirdik. Şimdi ben bunu üreteceğim. Yazıcıdan basacağım. Bu RGB LED olayını da yaparsak bomba olacak bence. Bir de bunu ben bir tasarımcı olarak denerim. Bir başka tasarımcı arkadaşa veririz. O dener. Bir de gamerlara veririz. Gamerlar dener. Sırf onlar ya biz tasarımcılar daha sağlıklı çalışalım. Gamerlar da daha çok oynasın diye. Bir tane mouse yastığı tasarladık. Adı da mouse yastığı oldu. Bilek yastığı da olur aslında. Bilek yastığı da güzel. Allah çok merak ettim ya. Güzel olacak bence. Bunu bir çalıştıralım bakalım. Bir de bunu üretince neler göreceğiz bakalım.
Şöyle bir iki dokunuş ekleyebilir miyiz diye düşünüyorum. Hani tasarım anlamda ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum. Burayı mesela bir radius da yapabilirmişim aslında. Burayı içe mi kıvırsam acaba? İçe kıvırsam nasıl olur? Neyse o kadar önemli değil. Biz bunu bir yapalım da çalıştıralım. Bir sonraki adımda belki iyileştiririz. Ben save all dedim. Hatta kaydederken de şöyle kaydederiz her zaman. İzometriye alır, görüntüye sığdırır parçayı. File, save all deyip tekrar işi bitiririz. Buraya kadar izlediğiniz için gerek parça parça, gerek tamamını izleyenleri alnından öpüyorum. Parça parça izleyenleri yanaklarından öpüyorum. Sıfırdan bir tasarım yaptık arkadaşlar. Bir süredir yapmamıştım canlı tasarım. Canlı tasarım aslında benim en çok sevdiğim, en çok önem verdiğim serilerden biri. Çünkü burada tasarımı konuşuyoruz. Yani sıfırdan itibaren tasarımı konuşuyoruz. Beraber yapıyoruz, beraber inşa ediyoruz. Bakalım nasıl olacak? Bunu ben üreteceğim arkadaşlar. Üretim kısmı için de ayrı bir video çekeceğim. Yani ayrı bir şey yapacağım. O da işime yarar serisi oluyor zaten. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Lütfen aşağıda yorum yapmayı, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki canlı tasarımda görüşmek üzere. Herkese selamlar.